Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. New York'tayız. New York Central Park'ın girişinde Türk kardeşimiz Emre Bey, Emre Başkan diyeceğim. Onunla birlikte bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştık. Şimdi Central Park'ta kendisi kendi kısaca sen şey yapabilirsin. Tabii. Efendim hoş geldiniz. Burası Central Park, New York'tayız. Ben faytoncu Emre. 5-6 yıldır bu businessin içerisindeyiz. Bu işle uğraşıyoruz. Atlarımız güzeldir. Bugün denize aldık. Denizde çalışıyoruz. Parkımız güzel. Amerika'nın en büyük ikinci parkı. Deniz de çok mutlu gördüğünüz gibi. Şaha kalktı deniz. Bugün tabii misafirlerimiz var. Çok mutluyuz. Arkadaşım geldi, uzun zamandır görüşmüyorduk. Teşekkür ederim. Bu şekilde yani parkımız eğlenceli, turist dolu. Ondan sonra New York'un göbeğinde yeşil bir alan. Herkesin gelip nasiplendiği yeşil bir alan burası. Bugün biraz hava kapalı ama yine de yağmur olmaması bizi sevindiriyor açıkçası. Güzel. Türk Hava Yolları'nın pilotu gibi konuştu. Konuşurken ben de ilgiyle dinledim. Arkadaşlar Central Park'a geldiğinizde Emre Başkan'ı bulun. Teşekkür ederim. Emre Başkan'la beraber Türkçe rehber eşliğinde, yani hiç benim gibi İngilizcenin zerlidir seviyesindeyse gelin Emre Bey'le şöyle dolaşın. Evet. Size rehberlik yapar. Ücret konusunu bilmiyorum ama kendi şeyine girmiyoruz. Turumuzu ister İngilizce ister Türkçe. Hatta Yani İspanyolcumuzu da geliştiriyoruz şu an. 3 dilde servis verebiliriz. Despacio, despacio, habla Spanish. Exactamente, hermano. Tengo muchos caballos en el Central Park. Gracias. Emre Başkanımızdan park hakkında kısaca bir bilgi alabiliriz. Central Park'ımız 166 yaşında yapay bir park. Bu parkta sadece kayalar ve işte büyük şeyler doğal, geri kalan her şey el yapımı. Ağaçlar dikilmiş, bütün meralar, bahçeler, onun akabinde çayırlar hepsi elle dizayn edilmiş bir park. Bu parkın yapımına 1858'de başlanıyor. Abi. Bu da Emre abimiz. Merhaba abi. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Bu parkın yapımı 1858'de başlanıyor. 1875'te yani 17 yıl sonra tamamlanıyor. Yani parkımız ayrıca çok büyük bir park. Şekil olarak büyük bir dikdörtgen şeklinde ve tam olarak 335 hektar bir alan. Eğer bütün parkı yol üzerinden dolaşmaya çalışırsak 11 kilometreye tekabül ediyor yol. 11 kilometre. Gidiş geliş. Yani yukarı çıkış 5 kilometre, aşağı iniş 5 kilometre, 1 kilometrede sağ sol arası toplam yer. Sağ tarafımız 5. Evene oluyor, sol tarafımız 8. Evene oluyor. Başladığımız nokta 59. cadde, bitimde 110. cadde. Yani 51 blok parkın uzunluğu mevcut. Bu boyutlarla New York'un Amerika'nın en büyük ikinci parkı. Bu parktan sonra parkın designerları çok meşhur oluyorlar, çok ünlü oluyorlar. Ve Amerika devleti diyor ki bir tane daha park yapar mısınız bunun gibi? Onlar da kabul ediyorlar bu teklifi ve Golden Gate Parkı da yapıyorlar bundan sonra. Yani 21-22 yıl sonra yapıyorlar tabii. O park da çok büyük. O park 400 hektar. Bundan da büyük. O yüzden biz ikinci en büyük park ama en eski. En eski ama ikinci en büyük park olarak geçiyor. Artı parkın içerisinde değişik noktalar mevcut. İnsanlar buraya geldiği zaman kesinlikle sıkılmıyorlar. Özellikle sağ tarafımızda gördüğümüz nokta kışın buz pateni. İlkbahar aylarında normal paten, tekerlekli paten. Yaz aylarında da orası tenis alanı olarak, tenis kortu olarak geçiyor. Şu an tenis kortu. Fiyatlar $15 kişi başı. Bir vakit sınırlaması bir şeyimiz yok. İnsanlar istediği kadar, istediği zaman vakit harcayabilirler. Ayrıca yine sağ tarafta tepenin yukarısında gördüğünüz küçük ev satranç evi. Satranç ve dama oynayabilirsiniz. Sadece 2 oyun değil, orada 10'dan fazla oyun mevcut. İnsanlar oyun gereçlerine getirmek zorunda değiller. Bütün masalar, oturaklar, içeride dışarıda İnsanlar bedava bir şekilde satranç veya diğer masa oyunlarını oynayabilirler. Özellikle tavla da mevcut. Tavla da mevcut. Sol tarafımızda gördüğümüz küçük evde 117 yıllık bir atlı karınca. Atlı karıncamız çok eski. Buna rağmen hala çalışmakta. Bir turu $3,5. Çok uygun fiyatı var. Ortalama 5-6 dakika. Artı 10-15 km/saat hızla dönüyor. Biraz da korkutucu bir
aktivite parkta. Çocuklar özellikle çok eğleniyorlar. Ayrıca burada 2 tane de film çekilmiş. Biri Face Off, John Travolta ile Nicolas Cage'in filmi. İkinci olarak da Now You See Me. Now You See Me, Sihirbazlar Çetesi Türkçesi. İlk filmin son sahnesi burada çekiliyor. Onun akabinde efendim parkın tarihi 166 yıl demiştim ama daha öncesinde burası bir köymüş. Yani kasabada diyebiliriz. New York'un böyle New York'a bağlı, Manhattan o kadar büyük değilmiş eskiden. Government yani New York Amerika devleti buraya geliyor diye ki arkadaşlar özür dileriz ama sizin buradan ayrılmanız gerekiyor. Sizi başka yerlere transfer edeceğiz. Ne istersiniz? Bunlara yeni evler Queens'te ve Brooklyn'de, ekstra iş imkanları, üzerine para ve sosyal yardımlar sağlanıyor ve insanlar 4-5 yıl içerisinde buradan başka bir yere transfer oluyorlar bu park için. Şurada gördüğümüz ev de o köy kısmından kalan, o kasaba kısmından kalan son bina. Ona dokunmuyorlar. Hani bir hatıra olsun, bir yeni jenerasyonlar da burada ne olduğunu daha önceden görsünler maksadıyla bu eve dokunmuyorlar. Ev 247 yaşında şu an. Evet, eskiden de bu ev mera mıydı? Mera değil. Dairy. Yani süt üretilen, peynir üretilen, tereyağı üretilen, dondurma üretilen bir evmiş. Türkçesini şu an hatırlayamıyorum. Dairy olarak geçiyor. İsmi hala aynı. Dairy olarak söylüyoruz. Ve işin garip yanı korona zamanına kadar bu küçük ev küçük bir müzeydi. İçerisi çok tatlıydı falan. Korona zamanında evi komple yenilediler. İçini dışını çok güzel yaptılar ama son olarak şu an bir hediyelik eşya dükkanı olarak geçiyor. Gift shop yaptılar. İnsanlar biraz tepki göster. Yani müzeden hediyelik eşya dükkanına geçiş insanları çok memnun etmedi ama tabiri caizse para kırıyorlar efendim. Her gün yüzlerce Central Park ürünü satılıyor. İşte tişörtler olsun, sweatshirtler olsun, anahtarlıklar, dolap magnetleri, ondan sonra kupalar vesaire her şey mevcut şu an içerisinde. Biraz pahalı ama çok güzel ürünler. Bunun akabinde efendim bu yol insanları 5. Avenue'ye çıkış olarak götürür. 5. Avenue'nin çıkışı genellikle çok kalabalık olur. Çünkü hayvanat bahçesi orada. Bu daire şeklinde gördüğümüz 5. Avenue'nin tam köşesi hayvanat bahçesi olarak geçiyor. Saat 9 ile akşam 5 arası açık. Bilet fiyatları kişi başı 12 dolar. Hayvanlar çok tatlı. Biraz küçükler çünkü alan olarak pek büyük bir alan değil. Hayvanlar var? Tavşanlar, yılanlar, kaplumbağalar, ondan sonra küçük makat maymunları, kışın penguenler, yazın deniz aslanları vesaire mevcut. Ayrıca bu animasyon filmi Madagaskar filminin de konu alındığı hayvanat bahçesi. Belki izlemişsiniz de hayvanlar buradan kaçıyorlar. İlk başta işte Madagaskar'a, ondan sonra Avrupa'ya, ondan sonra vesaire 3 filmin değişik konuları burada işleniyor. Yine sol tarafımızda burada bir sürü heykel görüyoruz. Bu heykeller ünlü ressamların, şairlerin, yazarların ve filozofların heykelleri. En meşhur olanı William Shakespeare. İngiliz yazar William Shakespeare. Ayrıca bu Shakespeare'in olduğu yerde her cumartesi parkta tango dersi de veriliyor ve derslerimiz bedava. İsteyen halk gelip derslere katılabilir, tango öğrenebiliyorlar. Onun akabinde parktaki ağaçlarımız da dikilme demiştim. Ortalama 35.000 ağaç dikilmiş bu parkta. 35.000 ağaç. Ağaçların geneli söğüt ağacı, kavak ağacı, çam ağacı, ondan sonra akasya ağacı. Bu tip ağaçlarımız çok meşhur. Ayrıca değişik ağaçlarımız da mevcut. Özellikle Japon sakura, vişne ağaçları mevcut. Kiraz ağaçları. Onun akabinde elma ağaçlarımız var. Biz Samsun'da kiren deriz. Kızılcık ağaçları mevcut. Ayrıca magnolia ağaçları da burada çok meşhur. Murat abi bu arada lafını bana kesiyorum. Amerika'da Central Park'ta Türkçe kendi dilinde böyle tercüman bulamamışsın. Teşekkür ederim. Efendim, bunu YouTube kanalına atıyorum. YouTube kanalım var. Tamam mı? O yüzden çekiyorum yani. Arkadaşlar Emre Bey buraya geldiğinizde tekrar söylüyorum. Bulun yani. Kendi dilimizde. Nisan'ın ilk haftasıyla Nisan'ın son haftasına kadar eğer parka uğrama şansınız olursa bütün parkı pembe halinde görebilirsiniz. Çünkü Japon ağaçları çok güzel forma dönüşüyorlar ve parkta fotoğraf çekilenler, piknik yapanlar, işte boyfriendler, girlfriendler, kız erkek arkadaşlar buraya dating'e geliyorlar. Artı daha çok evlilik teklifleri oluyor efendim. Evlilik teklifleri
çok fazla. Bu seneki başarımız çok yüksek. %95 evet, sadece %5 Hayır, o da sana O denk da geldi. bazıları da bize denk geliyor maalesef. Çok işi kotarmaya çalışsak da bazen kadınlar hayır dedikleri zaman biraz moralimiz bozuluyor açıkçası. Ve ayrıca parkın inşasından sonra buranın manzarasının güzelliği akıbetiyle sağ taraftaki evler ve sol taraftaki evlerin %95'i normal apartman apartman olarak geçiyorlar. Apartman daireleri de farklılık gösteriyor. Özellikle 5. Avenue ortalama fiyat 35-40 milyon dolara gidiyor. Evler 6-7 oda şeklinde büyük evler. Onun akabinde sol tarafımız 8. Avenue. Orası da ortalama fiyat 4 ila 6 milyon dolar arası, ortalama 5 demek diyebiliriz. 5 milyon dolar arası değişiyor. Bu farkın da temel sebebi sağ taraftaki insanlar milyarderler. Yani İngilizcesi billionaire diye geçiyor. Milyarderlerin oturduğu çok böyle ünlü aileler. Özellikle Amerikan ve uluslararası ailelerin oturduğu binalar. Hatta onlar apartman dairesi değil, komple binanın sahipleri. Bütün böyle kuzenler, eş, dost, akraba hepsi bir binada oturuyorlar. Evet, Rockefeller'lar gibi, Trump'lar gibi, işte ne bileyim Sheraton'lar olsun, Kennedy'ler olsun vesaire. Bu tip aileler burada yaşıyor ve fiyatları çok yüksek belirliyorlar. Çünkü hani herkes alamasın, herkes erişemesin. Bu elit seviyeye açıkça söylediğim. Herkes ulaşamasın diye fiyatlar çok yüksek. Aynen. Diğer tarafta da daha çok işte aktörler, aktrisler, sporcular, ressamlar, yazarlar, günümüzde özellikle sosyal medya influencerları, bu fenomenler diyebiliriz. Onlar da diğer tarafta küçük kampanya, yani bir şirket sahipleri de diğer tarafta yaşıyorlar. Onlar da hani parayı veren düdüğü çalar mantığıyla diğer taraftan istediğiniz gibi evleri de satın alabilirsiniz. Fiyatları dediğim gibi 5 milyon dolar ortalama. İngilizce olarak buralara bir rumuz vermişler, yani nickname vermişler. New Yorkluların genelde söylediği sol taraf new money saat, yeni money, yeni para. Çünkü insanların parası daha yeni para. Çünkü milyoner bunlar. Ama bu taraf eski para, old money. Da para büyük babalardan gelen paralar old money ve new money olarak geçiyor. Ben Queens'te yaşıyorum. Oraya da yok para diyebiliriz. Zero money veya no money. Biz daha Queens çok uygun ama. Aynen. Queens çok uygun. Buraya Biz 45 dakika mı 50 dakika mı? daha yakın açıkçası. Queens'in en dipleri tabi o zaman o kadar vakit alabiliyor ama 5-6 blok ötede Queens başlıyor. Özellikle ben 10 dakika ötede yaşıyorum. Artık efendim her gün parka gelip özellikle yaz ayları konserlere, dans şovlarına, Philharmonic Orkestrası'nın şovlarına katılabilirsiniz ve bütün aktiviteler ücretsiz. Summer Stage, yani yaz sahnesi olarak geçen yerimiz şu an bu sezon için hazırlandı. Sezon genellikle Mayıs'ın ilk haftasıyla Ekim'in son haftasına kadar sürüyor. İnternet sitesinden QR kod şeklinde biletler mevcut. İnsanlar onları indirip bedava bir şekilde sosyal aktivitelere ve konserlere bu sahnede katılabilirler. Ve çok eğlenceli açıkçası. Her akşam başka bir müzik festivali oluyor. Geçenlerde ben bir caz müzik şeyine geldim, konserine, ve çok eğlenmiştim. Gayet eğlenceli. Ayrıca New York efendim ismi 1664'te İngiliz koloni grupları olan Pilgrim Fathers, Pilgrim babaları tarafından verilen bir isim. Bunlar İngiltere'nin Yorkshire'dan Yeni York olarak isimlendirip burayı New York demişler. Bunlar bir adam, aslında bir gösterge. Bu bütün bir grubu temsil eden bir heykel. Massachusetts eyaletine yerleştikleri zaman da tarımsal bir sorunlar yaşanıyor. Özellikle Avrupa'dan getirdikleri tohumlar Amerika kıtasındaki toprakta verimli olmuyor. Uzun süre açlık ve kıtlık boğuşuyorlar. Daha sonrasında yerlilerle, Amerikan yerlileriyle, Kızılderililerle güzel iletişimle bunu da çözüyorlar ve Şükran Günü olan gün, Thanksgiving denen gün, Pilgrim tarafından başlatılıp Amerika'nın genelinde kutlanan bir gün olarak Massachusetts eyaletinden Amerika'ya hediyedir. Pilgrims'ler Thanksgiving gününde başlatan topluluk açıkçası. Parkta restoranlar mevcut, kafeteryalar mevcut, fiyatları uygun olan restoranlarımız mevcut. Özellikle sağ tarafta en aşağıda böyle yolun dibinde, gölün kenarında manzarası çok güzel bir restoran var. İsmi de Boat House, Boat Evi olarak geçiyor. Boat House
Özellikle Sex and the City, ünlü televizyon programı Sex and the City ve Gossip Girl tarafından ünlü edilmiş bir nokta. Onun ayrıca 27 Dresses, 27 elbise filmi ve When Harry Met Sally, Harry ile Sally'nin filmi de aynı şekilde restoranda çekilmiş. O yüzden insanlar çok rağbet ediyorlar. Özellikle en ünlü yemekleri de şu an öğlen yemeği, lunch olarak orada geçiyor. Çünkü akşamları gölün manzarası olmadığı için insanlar bu restoranı özellikle öğle yemeğinde tercih ediyor. Ayrıca parkın efendim bu noktası Manhattan'ın kalbi diyebileceğim bir nokta. Neden diyeceksiniz? Çünkü Manhattan bir ada. Bu adanın da bir coğrafi merkezi mevcut. Yani doğu, batı, kuzey, güney olarak. Bu nokta Manhattan'ın coğrafik olarak merkezindeyiz efendim. Bunu da bizim designerlarımız yani mimarlarımız keşfediyorlar. Bu köy insanlar buradaki insanlar buradan gidince haritaya bakıyorlar, diyorlar ki bakın burası merkez, hadi buradan başlayalım. Center of Manhattan olarak geçiyor. Central Manhattan. Buraya gölü dizayn ediyorlar. 55-60 acres yani ortalama bir 20-25 hektarlık bir göl, yapay. Botlar mevcut. Botların bir saati $20, 4 kişi binebilirsiniz. Bütün ağaçlar ve büyük bir su fiskiyesi, fountain var. Fountain'ın ismi Bethesda Fountain. Bethesda da şuradaki gördüğünüz meleğin ismi. İncil'in tabiri şu şekilde: Bethesda meleği cennetteki kutsal suyun koruyucusu olan melek. O yüzden buraya da bu meleğin heykelini yapmışlar. Hani bizdeki zemzem suyu mantığıyla düşünüyorlar herhalde. Holy water dedikleri kutsal su. Onun koruyucu meleği. Burası da Manhattan'ın merkezi. O yüzden parkın adı da Central Park. This is Central. Central. Merkezi park. Burada filmler çekilmiş. Özellikle Enchanted, You Got Mail, Avengers, Home Alone 2, evde tek başına. Ondan sonra Movie Elf, John Wick, When Harry Met Sally, Stepmom, Movie Die Hard, Ransom, bir sürü filmler burada çekilmiş ve insanların gelip direkt uğradığı ilk noktalardan bir tanesi park. Onun akabinde efendim parkta dediğimiz gibi ağaçların versiyonları çok çeşitli. Bu önümüzdeki diğer faytonun gittiği nokta Cherry Hill, yani Vişne Tepesi olarak geçiyor, yani Kiraz Tepesi. Burada 1975'te Central Park gölü yapay bir göl olduğu için altında böyle büyük tüpler mevcut, büyük böyle şeyler. Onlarda bir arıza meydana geliyor. Bir tane Japon mimar da gelip bu sorunu giderince teşekkür mahiyetinde buraya da ortalama 150 tane vişne ağacı getiriyor Japonya'dan. Hepsini buraya dikiyorlar ve burasının ismi Vişne Tepesi olarak güncelleniyor. Hala biz bu ismi kullanmaktayız ve dediğim gibi ilkbahar aylarında, özellikle Nisan ayında burası parkın en çok ziyaret edilen noktası, özellikle evlilik teklifleri açısından. Öyle bir şey söyleyeceğim. Burada bir tane Central Park yazıyordu, önünde böyle fotoğraf çıkıyordu. Nerede? Nerede? Sanki böyle yolun yan tarafında bir yerde. O 6. evindeki giriş. Orada tabela var. Ha. O galiba. Ben bir de binaları gösterecektim. Sistem görünmüyorlar. Neyse biraz daha yaklaşayım belki. Abi bina düşünsene. Hiç bütünlüğü bozulmadan böyle şehrin merkezinde. Evet. Hiç rant olmadan. Çok güzel bir yere değindin. Eskiden rant ve bu emlak sektörü bu parkı göz dikiyorlar. Yani 1875'te park tamamlanıyor. 1880 gibi 5 yıl sonra New York Belediyesi'ne dava üstüne dava açılıyor. Çünkü New York Belediyesi diyor ki burası dokunulmaz. Biz burayı kimseye vermeyeceğiz. Burası park. Kimse buraya ne apartman dairesi yapabilir, ne ev yapabilir, ne arsa alabilir, ne özel mülkler edinebilir. Ama dava üstüne dava açılıyor. Şuradaki gördüğümüz isim Daniel Webster. Kendisi bir politikacı. Özellikle Massachusetts eyaletinin senatörü eskiden. Kendisi de çok başarılı bir avukat. Diyor ki arkadaşlar sakin olun. Ben iş başındayım. Bana bırakın, ben bu parkı koruyacağım.
Nasıl koruyor efendim? 10 yıl boyunca çalışıyor. 80'den fazla dava kazanıyor bu emlak ve inşaat firmalarına karşı. Ve bu 80'den fazla davanın sonucunda da New York mahkemesi bu beyefendiye New York eyaletine her eyaletin anayasası mevcut, bildiğiniz gibi burası state yani eyalet, her eyaletin kendi anayasası mevcut. New York eyaletin anayasasına 3 tane madde koyduruyor Central Park'la alakalı. Deniyor ki artık Central Park tamamıyla dokunulmaz bir parktır. Kimse bura hakkında bir para veya mülk teklif edilemez. Ve Central Park'taki her nokta devletindir ve eyaletindir diye. Yani bu park şehir parkından eyalet parkı statüsüne evriliyor ve Central Park dediğimiz gibi 166 yıldır kimse tarafından dokunulamayan bir park. Bugünlerde parkın bir değeri mevcut, yani bir emlak değeri mevcut. Dediğim gibi 335 hektarlık bir alan. Yeni hesaplanan fiyata göre 271 milyar dolarlık bir nokta burası. Hani biri almaya kalksa burayı 271 milyar dolar para vermesi lazım ama alamazlar. Yani bu para farazi tabii. Kimse buraya dokunamaz. Yasalarla tescillenmiş bir nokta şurası. Ama adama helal olsun. Evet. Ve para da kabul etmiyor. Bu kadar özveriyle yani şeyle kendinden ödün vererek çalışıyor. Ve diyor ki ben para istemiyorum. Diyorlar ki ne verelim, size teşekkür etmek istiyoruz. Benim diyor heykelimi dikin. Bu da parktaki en büyük heykel. Helal olsun ama hak etmiş. Evet, kesinlikle hak etmiş. Adam, efendim yukarıda bir tane bina mevcut. Üzerinde Amerikan bayrağını görüyorsunuz. O binanın ismi Dakota. Dakota binası. Neden ünlü? Çünkü John Lennon, Beatles şarkıcısının eskiden yaşadığı, özellikle suikaste uğradığı nokta. 1980 yılı aralığın 8'i. Kasvetli bir akşam, saat 11.30 civarı. Delirmiş, kafayı yemiş ve eroin bağımlısı bir isim olan Mark David Chapman Texas'tan gelip evin önünde 8 saat John Lennon'u bekliyor. Saat 11.30'da John Lennon evin önünde görülünce arabasının indiği vakit 3 el ateş edip üzücü bir şekilde John Lennon'u orada öldürüyor efendim. Sebebi de çok garip. John Lennon'ın ateist olduğunu düşündüğü için John Lennon da o zaman Beatles'la o grupla arasında bir münakaşa yaşanıyor. Diyor ki ben gruptan ayrılıyorum. Kendi şarkılarımı yapacağım. Bu isim bunu duyduktan sonra diyor ki John Lennon ateist, şarkılarıyla bütün insanların imanını silecek. Ben buna izin veremem deyip kafasında böyle bir değişik bir senaryo kurup bu senaryo babında Texas'tan New York'a gelip John Lennon'u öldürüyor. Diyor ki Hazreti İsa en büyüktür, ondan büyük kimse olamaz. John Lennon'in şarkıları ileride İncil'den bile daha popüler olacaktı. O yüzden bunu öldürdüm diyor. Çok garip bir sebep. Şu an kendisi hala cezaevinde. Çünkü hala akli melekeleri yerinde değil ve elinde bir liste var. Diyor ki sadece John Lennon değil, benim daha öldürmek istediğim bir sürü isim var. Bu sebepten dolayı. O yüzden hala hapishanede tutuyorlar ve şey olarak, statü olarak da 2. seviye seri katil olarak geçiyor. Peki ne oldu ondan sonra? Dakota binasının önüne efendim açıkçası Beatles grubunun fanları, sevenleri yığılarak gelmiş bulunmaktalar. 1880'den beri. Müzikler, şarkılar, ondan sonra işte resimler, çiçekler, mumlar vesaire evin önüne getiriyorlar. 2-3 ay sonra John Lennon'ın hanımı, karısı Yoko Ono, Japon bir kadın. Diyor ki arkadaşlar teşekkür ederim, buraya geliyorsunuz kocam için. Yani desteğiniz mükemmel. Yani tarihi imkansız. Ben bu destek karşısında şükranlarımı size sunuyorum ama sizin bulunduğunuz yer yolun üzeri. Arabaların, bütün kamyonların içerisindesiniz. Hadi gelin diyorlar, birlikte parkın içerisinde bir küçük bir alan dizayn edelim. Orada oturalım. John Lennon'ın bir şarkısı var, Strawberry Fields diye geçen. Oradan ismi alıp parkın içerisine Strawberry Fields yani çilek bahçesi şeklinde isim veriyorlar. Ve günümüzde 45 yıl sonra bile hala insanlar parkın içerisinde John Lennon için şarkı söylüyorlar. Ve Yoko Ono hala hayatta, 92 yaşında ve hala aynı binada yaşıyor. 92 yaşında kadın, evet. Orada. Ve oğulları da orada. Onların adı Sean Lennon. Sean Lennon da orada yaşıyor annesiyle birlikte. Buranın hepsinin ayrı bir şeyi var. Evet. Ben burada da bir tane daha restoranımız var ama burası birazcık pahalı. Burası birazcık elit, birazcık nasıl desem fancy olarak tabir ettiğimiz İngilizcesiyle. Aynen. Böyle içerisi böyle şeyler, chandeliers'lar bu. Türkçesi chandelier'in.
Bu avizeler, büyük avizeler, böyle kristal avizelerle dolu bir nokta. İsmi de Tavern on the Green. Yani yeşillikteki taverna ismi. Tavern on the Green 1935'ten bu yani 90 yıldır parkın içerisinde hizmet veren bir restoran. Kalitesi muazzam, içerisi muazzam, servis muazzam. Ama yine de kahvaltı ve öğle yemeği açısından daha böyle ulaşılabilir, daha ödenebilir bir nokta. Ama akşam yemeğine yani dinner'a geldiğimiz zaman burasında hem servis değişiyor, hem menü değişiyor, hem içerikler değişiyor. Ortam, ambiyansı vesaire bayağı kaliteli, bayağı elit bir nokta açıkçası. Central Park'ta 90 yıldır hizmet veren restoran. Ya abi ben insan bir şey bilmiyorum. Filmine bitiyorlar. Özellikle ilk film, klasik olan ilk film. Amerikalılarda bir kült haline gelmiş bunun şey gibi. Bize Hababam Sınıfı nasıl veya Süt Kardeşler nasıl, onlarda da Ghostbusters. Hayalet Avcıları. O bina parkın etrafındaki ziyaret edilen en çok ziyaretçi alan bina. Film sahnesinde belki hatırlarsınız, uzun zaman önce çekilmiş ama orada bir Stay Puft Marshmallow Man, Marshmallow adam geliyor böyle bom kocaman böyle. Oranın çekildiği nokta artı filmin son sahnesinde en büyük hayaletin Zool dedikleri en büyük hayalet de binanın tepesinde, orada onu öldürüyorlar vesaire. O yüzden o binaya Amerikalılar çok rağbet gösteriyor. Ona benzettikleri. Zaten o bina orada çekilmiş. Zaten gelip orayı ziyaret ediyorlar. O binada çekildiği için. Amerikalıların çok böyle değişik filmleri var. Çok sevdikleri. Benim izlediğim zaman ya bunu mu seviyorsunuz ya arkadaşlar falan kafasında oldum. Özellikle Will Ferrell'ın bir filmi var. Elf. Christmas filmi. Böyle bir popülarite yok. Hani ben filmi izledim. Hiç güzel değil açıkçası ama Amerikalılar geberiyorlar film için. Yani özellikle bir tane köprü göreceğiz. Yine film parkta çekiliyor. Köprünün üzerinde Will Ferrell kardeşini okuldan alıp burada yürürken o kardeşinin okul arkadaşları bunlara kartopu atıyorlar. Bizimkiler de kayanın arkasına saklanıp kartopu biriktirip bunlara pa böyle seri şekilde kartopu atıyorlar. Ama yani bu sahneyi insanlar bayılıyor. Şaka gibi, anlam veremediğim. Her sene kar yağıyor New York'a ve burada kartopu savaşı yapılıyor. New York'lar burada yani geleneksel olarak o filmden sonra kartopu savaşı yapılıyor. 5 saat, 6 saat. Böyle yerde kalmayıncaya kadar burada kartopu savaşı yapılıyor. Sırf filmin yüzüsü hürmetine. Çok garip. Ama Amerikalılara ne olsa her şeyin önünü canlandırıyor. Tabii de her şey canlandırıyorlar ya, böyle evet, hiçbir şeyi böyle hani es geçmiyorlar. Bizimkiler ise maalesef her şeyi bitiriyor. Bizim Türkiye'de bir yerde bir film çekilse orayı otel yaparlar. Vallahi de billahi. Bunlar böyle koruyorlar yani, çok garip. Efendim şöyle ince bir bina var, görüyorsunuz, yarısı bulutların şeyin içerisinde. O bina yeni. 1,5 yıl önce yapıldı. İsmi Steinway Tower. Steinway aslında bir piyano markası. Piyano markasından esinlenerek oraya Steinway Tower demişler. 88 katlı bir bina. Yani New York'un 3. en yüksek binası. Ve apartman dairesi. Şuraya orası bir apartman dairesi. Güzel yazdım. Apartman dairesi New York Amerika'nın en büyük en yüksek apartman dairesi. Çok ince. Neden? Çünkü her kat bir apartman dairesi. Her kat bir apartman dairesi. Ortalama fiyat $65 milyon. Ama efendim bir de penthouse, yani en üst kat, çatı katı olarak tabir ettiğimiz penthouse'u mevcut. Hala satılmadı. Hala sahibini bekliyor. Çünkü çok pahalı. Ben alayım. Buyurun efendim. Şöyle göstereyim kaç para olduğunu. En yüksek 3 kat. Yani 85, 86, 80. katlar. 15 oda. 12,000 square feet, yani ortalama bir 1000 metrekare falan galiba. Şurası belki de daha fazla. İnce bina. $150 milyon fiyatı. Daha kimse almadı efendim. Parkın köşesine geçtim Mehmet kardeşim şimdi bir abi. Emlakçıya da gidiyor. Burası $150 milyon bir apartman dairesi, hala bekliyor. Alıcısını bekliyor. 1,5 yıldır. $180 milyon 1,5 yıl önce. 1,5 yıl önce yeni bina tamamlandığı zaman. Kimse almayınca fiyatı 150'ye düşürdüler. Hala 30 milyon discount olmasına rağmen hala bekliyor yani sahibini. Burası Efendim turumuzdan inşallah hoşnut kalmışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Bizi seçtiğiniz için. Türk Hava Yolları'yla uçtuğunuz için. Mehmet
Ben Emre Başkanım çok teşekkür ederim Rica ederim. kendisine. Çok sağ olun. Arkadaşlar dediğim gibi New York'a geldiğinizde Central Park'ı yani yaya gezmeden önce Emre Bey'le bir tanışın, bir oturun, bir konuşun. Aracı da bu. At arabası diyeceğim artık Evet, bize at göre. arabası. Yani Python. Python'un evet güzel Python numarası bu. Şöyle görüntüsü alayım da. Atımızın adı Deniz. Deniz Hanım merhaba. Deniz çok tatlı ya. Çok hızlı, çok diri bir at. 12 yaşında. Morgan ve Morgan atıyla Standardbred'in karışımı. Amerika'da Morgan atları ve Standard yarış atlarının karışımı bir şey var. Merhaba. fotoğraf mısın? Beni fotoğraf mı çekiyorsun?